Bu Çanakkale Savaşı'nı görmüş bir bıçak. Bu kuşak bıçağı. 1911'de yapılmış. Burada 1327 yazıyor tarih olarak. Ne kahvemiz ne baklavamız. Bu bıçağı da biliyorlar. Yani buna da sahip çıkarlar diye Babakale bıçakçılık diye tescilledik. Tutuyor bir çekiyor. Cırt, kolunu tıraşlıyor adam. İşte diyor bıçak böyle olur. Eşi bir yaramazlık yaparsa o kadının hakkıdır onu kullanmak. Babakale var bak çıkarttırma bana. Rahmetli dedem gelirdi. Oğlum der, dünyanın garezi bizeymişti. Niye dede? Eskiden ayakkabıcılık varmıştı burada. O meslek bitti ne yazık ki. Bir bıçak ama o bıçağı yapmak öyle kolay değildir. Sevmesen yapamazsın ki. Başaramazsın. Bir insan sevdiği işi yapacak ki başarılı olsun. Yoksa hiçbir başarı elde edemez. Bıçakları İrlandalılar, Amerikalılar o kadar çok seviyor ki bayılıyorlar. Bir bıçağın hikayesi. Anlat bitmez bu hikaye var ya. Hazır bu. Çok şükür Allah nasip etti yaptık. En güzel şey o zaten. Bir şeyi üretebilmek. Yani yemeği çıkarmak çoluk çocuğun rızkını. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Son Babakale bıçakçısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dedelerin fotoğrafları var. 1730'dan beri burada. Daha ötesini bilmiyoruz. Şöyle bizim bu kale yapıldığı zaman bu bölgenin silah ihtiyacını karşılaması için Osmanlı getirmiş benim atalarıma. Köken olarak Kazakistan'dan gelmiş. Tabii buraya Bursa veya Konya üzerinden getirmiş Osmanlı. Tabii bir iki atölye değil, 18 atölye ve kaç usta var onu bilmiyoruz zamanında. Kılıç ve kama üretilirmişti. Niye Babakale derseniz deniz kenarı olduğu için denizden ticaret olurmuştu burada. Sicilya'dan çelik geliyormuştu. Burada kılıç kama yapılıyor. Tabii sap malzemesi dağlık bir bölge olduğundan keçi bol. Onları keçi boynusundan sap yapıyorlarmıştı. Bu bölgenin dışında Mısır'a, Suriye'ye kadar buradan kılıç gönderilirmişti. Kılıç ve kama. Tabii zamanla silahlar değişmiş vesaire. Birçok esnaf dağılmış. Üretim yapıp satamayınca mecburen dağılmış. Farklı işlere yönelmiş. Sonra işte dedelerim diyeyim günlük ihtiyaç amaçlı bıçak üretmeye başlamışlar. Formunu hiç değiştirmeden yıllardan beri mutfak bıçağı, avcı bıçağı, bel bıçağı, kurban bıçağı öyle o tarzda. Şöyle özel bir formu vardır bizim bıçakların. Yüzü yine dövme çelik. Tabi isteğe göre krom çelikten de yapıyorum. Bu kendi yerli çeliğimiz. Bunu döverek yapıyoruz. Şu desenler her ustanın kendi bir motifi olur. Bıçağın boyutuna göre motifler değişir. Sapları boynuzdan ve böyle kulaklı olur. Bu kulak Osmanlı bıçaklarında olan bir özelliktir. Bıçağı kilitleme sistemi diyoruz biz buna. Askerler kullanırken tabii boyut olarak daha büyük oluyormuş o bıçaklar. Şöyle parmak bu arkadan takıldığı zaman yumruk yaptığında silah oluyor. Elinden kaymıyor. Bu şekilde tutarsan o zaman da bir ürün keserken eliniz ileriye kaymaması için böyle tasarlanmış. Takı üzerine de çalışılmış zamanında. İnsanlarda alım gücü az olduğu için savaş yıllarında diyeyim. Gümüşten işte bilezikler, yüzükler, küpeler, kolyeler o tür şeyler de yapmışlar. Bunu Balabanlı'dan birisi getirdi, bir bayan getirdi bana. Bizim buranın yapısı bunlar. Bıçakçılardan. Bu bilezikler küçük bir çocuğa da olur, genç bir kıza da olur, yetişkin bir anneye de olur. Çünkü gümüş saplı bıçakla yapılıyormuştu aynı zamanda özel olarak. Bu şekilde de değerlendirilmiş. Ama zamanla ticaret durunca burada mecburen esnaflar dağılmış birçoğu. Mesela bir bıçak vardır, gümüş saplı, gümüş kıllı olur. O bıçaklardan biri ama ne yazık ki yüzü yok bıçağın. Sap kısmı var. İşte bu. Gümüş savat işçiliği var onda. Ama bunu deneyeceğim, sökeceğim. Yapabilirsem kendi kızıma yapacağım bunu. Çeyiz bıçağıdır. Bir baba kızı olduğu zaman o bıçaktan yaptırır ve onu saklar. Evlenip
gideceği zaman, baba ocağında uçacağı zaman o bıçak çeyiz bohçasına konur ve öyle gider kız. Evden çıkar. Hemen direkt kocasını kessin diye değil. Kadına verilen diğeri ön plana çıkartıyor. Yani eşi bir yaramazlık yaparsa o kadının hakkıdır onu kullanmak. O şekilde. Öyle güzel şeyler de var. Yani kadına verilen değer bu yani. Başka ötesi yok. Karadeniz'de de tabanca. Kızlara. Böyle işte ben babamdan devraldım. Şimdi oğluma aktarıyorum. O da başladı kendi çapında bıçak yapmaya. Çünkü genetik bir şey bu herhalde. İnsanı çekiyor. Başladı artık üretmeye. Tabii şimdi malum okullar olduğu için şu an yanımda değil. Ama okuldan hariç zamanlarda burada. Kendi siparişleri de oluyor. Bıçak yetiştirip gönderiyor kargoyla falan. Sağa sola gönderiyoruz. Tezgah aynı bu şekil. Yıllar öncesinden de öyle. Eskiden bir dükkanda 3 kişi çalışıyorduk amcamla birlikte. Sonra dükkanları ayırdık. O yan tarafı bahçeydi. O oraya yaptı. Babamla ortak burası. İşte biz buraya yaptık. Eskiden buradaydı tezgah. Uzun böyle 3 tane tezgah. Şimdi yine 3 tane var burada. Çünkü oğlumla birlikte çalışırken işler çakışıyor bazen. Kın oymam gerekiyor vesaire. Kın burada oyulur. Bu babamın yeri. Eskiden babamla ikimizdik böyleydi. Sonra işler çakışmaya başladı. Bir tane daha yaptık. O bizim çıraklık mengenemiz. Küçük olan. Oğlum 17 yaşında. Şu an kendisi yapabiliyor. Şurada onun bıçağı var. Göstereyim ben size. Bu Ali Usta'nın bıçağı. Yüzü krom çelik onun. Sap sedef gibi aynı. Karışık renkli. Sürekli hep böyle yapar, satar onları. Sahipli o da. Sipariş alıyor, yapıyor böyle. Evladiyelik. Güzel kullanırsan ömür boyu diyeyim. Çocuklarına da. Bu kurban bıçağı. Bunun deseni daha farklı. Boyut olarak daha büyük. Ama yine stil aynı değil mi? Aynı. Şekil aynı. Var kulaksız modeller de var ama genellikle müşterim bunu tercih ediyor. Yılların getirdiği bir şey bu. Şef bıçağınız mı? Evet. O 2,5-3 gün sürer onun yapımı. Şöyle kullanım şekli. Mesela tahtaya ucunu koyduğun zaman sivri olması şuraya sabitlemesi için kendini. Ürünü koyup bu şekilde basıp da kullanıyorsunuz. Karbon çeliktir onun da çeliği. Yüz kısmı değil. Islak kalırsa paslanır ama kesicidir. Onu şefler yaptırıyor o tarz bıçağı. 2 boy yapıyorum ondan. Bir de az küçüğü var onun. Bu 36 santim, diğeri 30 santim olur. Sapı yüzü birlikte. Hatta baba kaya bıçağı diye de tescilledik. Markalaştırdık onu. Çünkü Yunanlılar her şeyimize sahip çıkıyor. Ne kahvemiz, ne baklavamız. Bu bıçağı da biliyorlar. Yani buna da sahip çıkarlar diye bunu tescilledik. Valimiz önderlik yaptı. Önümüzü açtı ve o sayede tescilledik bunu. Babakale bıçakçılık diye tescilledik. Bak şu bıçaklar 1911'de yapılmış. Burada 1327 yazıyor tarih olarak. 1911'de yapılmış. Bu Çanakkale Savaşı'nı görmüş bir bıçak. Bu kuşak bıçağı. Ve her ustanın kendine özel desenleri olur. Onu da bu çelik kalemle yapıyorum. Bununla yapılır. Ve bunların kınları da olur ayrıca. Kınları şu şekilde. Bıçağın boyutuna göre değişir. Bu bıçaklar da bu babamın yaptığı bir bıçak. Kurban bıçağı o. Şöyle kınayla birlikte. Bunu dedemin amcası yapmış. 1946 tarihinde. İsim orada desende. Bu bıçağı da onun oğlu yapmış. Gerçek ismi Şerif Ali. Ama Ali olarak yazmış. Babam da şuraya küçücük Ruhi diye yazmış mesela. O da 1979'da yapmış o bıçağı. Bıçak mesela sapı boynuzdan olur ama birçok aşamadan geçer o malzemeler dahil. Bir boynuz mesela hayvandan kestiğin zaman 1 sene beklemesi lazım. Kurutulması lazım. Yoksa yaş ağaç gibi olur. Burada daha hızlı kuruması için. Çünkü lazım oluyor. Bir an önce onların kuruması lazım. Bıçağın sapına çaktığın zaman çekerken küçülür ve bozulur. 1 sene bekletiriz. Tabii o boynuzu bıçağın boyutuna göre kesersin, daha sonra ısıtırsın. Onu presleyip burada mengenede sıkıştırırız. Şöyle düzelir. Mesela bu yandan kesmiş olduğum bir parça. Hayvanın rengi neyse boynuzu da o renk olur. Mesela bu siyah.
siyah bir keçi boynuzu. Bu alaca, karışık renkli. Beyazsa sarı olur renk olarak. Mini atölye. Hatta eskiden bunlar yoktu. Bu yoktu. Şu taşlamaları koyduk buraya. Mecburen koyduk çünkü eskiden taşlama olarak Keşan'da çıkan bir madensel bir taş var. Yer altından çıkıyor. Orada kayalar böyle yaprak yapraktır, katman. O taştan kösere taşı deriz biz. Onu babam gidip yaptırırdı. Buraya kurardık onu. Tek ayak üzerinde onu çevirerek bıçakları taşlama yapardık. Ne yazık ki şu an o taşları işleyen ustalar yok artık. Yapsalar da evler için yapıyorlarmış. Duvarlara kullanmaya. Onun için onları bulamıyoruz artık. Biz de mecburen zamane taşlama diyelim. Eyvallah. Mecburiyetten. Bıçağa başlarken çeliği döverek başlarız. Ki çeliğin içinde bize geldiğinde mesela gözenekler vardır. O gözenekleri ezmek, yani önce daraltırsın çeliği, uzatırsın, daha sonra en açarsın. Çekicin tersiyle en açarsın. En son çekicin ağzıyla düzlersin yüzeyini. Ve bunu soğuk bir metalin üzerine koyarsın. Orada çelik maddeleri ayrışır birbirinden soğumaya başladığında. Tamamen soğuduğunda bildiğin bir demir olur. Yüzünü bıçağın keseriz makasla. Sonra taşlamayla şekillendiririz biraz kabaca. Ardından ile tesviye ederiz. Tesviyeden sonra işlemesi yapılır bıçağın yüz kısmına. İsim isterlerse isim yazarız ya da sadece kendi markamız, dedelerimizin şeysi diyeyim, Baba Kale'yi yazarız. Ve suya verme işlemi başlar. Suya verme şöyle. İlk sıcakken soğuk metale koydum. Çelik maddeleri tanecik haline gelir soğuduğu zaman. Ayrışır birbirinden tane tane. Kızdırdığın anda o tanecikler birleşir, birbirine kenetlenir. Kızgınken suya veya yağa soktuğun zaman sertleşir. Çünkü o tanecikler ayrışamaz. Direkt şoklandığı için hepsi bir bütün olarak kalır ve çeliklenme meydana gelir. Ve onun bir belli ayarı vardır her çeliğin. Renk ayarı yaparsın. Onun sertlik derecesi çok sert olursa kırılır. Yumuşak olursa yamulur. O ayarı bulman lazım, o renk ayarını. Ardından taşlarsın bunu. Ve şu balçaklarını hazırlarız bunları. Pirinçtendir bunlar. 0.30 milim kalınlığında. Hazırladıktan sonra bunları kalaylayıp puntalarız. Dengeledikten sonra tamamen bunları yapıştırırız. Kalaylama şöyle. Bunların hepsini içinden kalaylarız. Havyayı buradan dokundurduğun zaman içten bağlantı sağlar. Bunlar düşmemesi için öyle yaparız. Hazır değildir yani. Perçinle tutturmuyorum bunları. Ve daha sonra bu aşırtma dediğimiz parçayı, bu da pirinç, aynı 0.30 milim kalınlığında şekillendirip buraya tellen sararız. Ve kalaylı olduğu için belli bir ısıyla bu birbirine kaynar. Puntalanır diye. Ardından kurşundan dolgu yaparsın. Sağlamlaşır, destek olur arkadan. Yani kurşun ezilse, yani ezilebilir ama parçalanmaz, atmaz kendine. Ve daha sonra tesviye edersin tekrar sapını. Bu boynuzları bıçağın boyutuna göre kesip ısıtırsın. Isıttığında yumuşar. Preslediğinde sıkıştırıyorsun ya. Düz bir şekil alır ve soğuduğunda öyle kalır. Sonra tekrar bunu bıçağın sapına göre kesersin. Makinede derken zımparayla bunu aşındırır, şekil verirsin. Montaj işlemi olur. Kabasını alırsın, eğersin ve bu şekle gelir. Daha sonra şu kalkmaları olur. Zincir kalem yaparız. Ardından ağzı açılır bıçağın ve parlatılır. En son klasını alırsınız, tamamlanır. Tabii o arada kınını yaparız. Ahşaptan olur kını. İçi ahşap bunu. Kuruduktan sonra oyarız. Tutkalla yapıştırıp sararız onu. Kuruduktan sonra tesviye edersin. Önce bir bilezik takılır buraya, kuşak. Ve ardından da derisi dikilir, takılır. Bu şekilde kuruduğunda bir gün durması lazım bunun. Çünkü nemli olduğu için bıçakların yüzü karbon çelik olduğundan paslanma yapar. Kesicidir, sağlamdır, yakışıklıdır. Ama bir kusuru var, ıslak bırakmayacaksın. Eski usul çünkü bu. Dövme çelikten yapıldığı için. Krom çelikten de yapıyorum. Paslanmaz. Ama bunun yerini asla tutamaz o. Çünkü bunda her ustanın kendi bir motifi vardır. Onu işler buraya. Ama krom çeliğe ancak gravür makinesi varsa elinizde onu da yapabilirsiniz. Yani bu şekilde yaparız bunu. Elinize sağlık. İşte sağ olun. Anlatmakla bitmez bu. Ben Tabii. bile unutuyorum aşamalarını var ya. Ama kağıt kesmez. Çünkü onu kesen ince bir
kılağı vardır ağzında. Az önce oluştu bunda. Onu aldım. Şimdi bıçak oldu. Çünkü o en ufak bir ağaca bile şöyle çeksen o kılağı döner ve kesmez. Kesiciliği gider. O hiledir. Satıcıların yaptığı bir hile. Tabii ki. Yani iyi bıçak kağıdı kesmez. Kesmez. Ben bildiğim kesmez. Kağıdı kesen çabuk kör alır. Ağzı döner. İyi bıçak tıraş yapar. Kıl keser ama. Eskiden gemiyle yolculuk yaparlarken tabii kimisi satmak için eline alıyor birkaç bıçak. Hemen kolunu şöyle bir yalıyor. Bakın diyor bıçak böyle olur. Tutuyor bir çekiyor. Cırt kolunu tıraşlıyor adam. İşte diyor bıçak böyle olur. Milletin hoşuna gidiyor tabii. Reklam satabilmek için yapılmış bir şey. Şu bıçağın ocaktan çıkmış hali. Boyut olarak küçük sadece. İşlendiği zaman şunun gibi bir bıçak olacak. Tabii bunun da sapı takılık değil şu anda. Yani bu halden o hale geliyor. Bahsediyorlar ya, paslanmayan dövme çelikten bıçak. Paslanmayan çelik dövülmez ki. Hazır olarak gelir. Çekme yaparlar onu. Fabrikasyon diyor. Paslanmayan çelik asla dövülmez. Hızlı an sertleşme yapar çünkü. Dövme sadece karbon çelikte olur. Bunlar Denizli'den geliyor bana. Çıkma çelik bunlar. Kılıç yapıyorlar orada. Parçaları onlar dövmedikleri için kullanamıyorlar. Ben bunları dövüyorum, değerlendiriyorum. Mesela şimdi o bıçağın aynısından bir tane bıçak çıkartacağım bundan. Ve gerisinden 2 numara olacak, gerisinden 1 numara. 3 tane bıçak çıkacak bundan. Ve şu kısımlar çöp. Şunlar. Demir tavında dövülür derler ya. Tavuk kaçtın mı dövemez. Maraz yapar. Maraz dediğim şey şu. Vurduğum zaman kabuklar ayrılıyor ya. O curuktur. Çeliğin curufu ayrışıyor. Döverek kalitesini arttırıyorsun o şekilde. Bu bıçağın sap kısmı şu anda. İşi bitti mi temizleyip kaldırırsın onu. Ve daha sonra yaşlandığında ailede kim bu işi yapıyorsa kesim işini ona verirsin. Kıymetini kim biliyorsa. Yadigar oradan geliyor ha. Yadigar ismi orada. 7 çeşit bıçak. Yani çeşit derken boy olarak. 7 boy. Bir de kulaklı kulaksız olarak modeller var yine de. Ama genellikle tercih edilen bu kulaklı. Ha. En büyüğü Yadigar. Hı hı. Onun küçüğü de yine kurban bıçağı, onun küçüğü avcı bıçağı olarak geçer. O yaptığım çoban bıçağı veya avcı bıçağı yine. Oğlak kuzu kesmeye kullanırlar. Diğerlerini yemek yerken et bıçağı olarak kullanırlar. Takım olarak yaptırıyorlar da. Instagram'dan Dogantos'un 17'ye girersen orada bütün çeşitleri görürsün. Yamulur, düzelir, ne hallere girer işlenirken. Şimdi başlıyorum. Sağ ol olsun.
Bir büyüğüne de şu deseni kullanıyorum. Bu suya verildiği zaman iç hatları siyahlaşma yapar. O zaman görünür olur asıl. Bir büyüğü bu da. Sen şöyle bak. Bu yapım halinde bu bitmiş hali. Aynı desen. Bize köşeye 3 çizik atacaksınız değil mi? Aha, o çentik, o bizim ailede olan bir şey. Şunu çapağını alayım ben. Bir isim yazacağız buna. O baba kalemin önünde, arkasındaki çentik de balık deriz ona. Yunus balığı yüzerken. 2 Yunus balığı. Şu dedemin yaptığı bir bıçak. Onun motifi de bu. Biraz daha o sade yapar. Şu da onun bir kopyası. Onun da anlamı var. Şöyle 2 dağın arasından güneş doğuyor. Şu da altı da suya yansıması denize. O şekilde. Güneş doğuyor 2 dağın arasından. Bizim bu bıçakları İrlandalılar, Amerikalılar o kadar çok seviyor ki bayılıyorlar. Bir de Fransızlar. Kolayla beğenmez onlar. Fransızlar bilmiyorum ama yani dünyayı gezmedim ben. Yalnız Fransızlar kadar zor bir millet görmedim. Beğenmezler her bir şeyi. Öyledir ama beğendi mi de tamam artık bırakmazlar seni. Bu eski kamalardan. Vay be. Bizim buranın yapısı kama. Roma kılıcı tarzı. Evet. Çift ağızlı. Bunu bir eski inşaattan buldular. Bunu tekrar hayata döndürdük. Sapı yoktu. Sapı yoktu. Tekrardan orijinal haline çevirmeye çalıştım elimden geldiğince işte. İnşaattan çıktı ha böyle. Eski bir yapının içinden, duvardan. Eskiden yasaklamışlar ya bu tarz şeyleri. Ama bu şu an bu keskinliğinden değil, kılıç gibi yani değil mi bu? Saplama amaçlı. Saplama amaçlı. Tabii. Kılıç gibi de. Bu saplayarak çalışıyor bu. Diğer bizim ustaların yine yaptığı bir bıçak, kılıç var. O sallama diye de geçer. Yatağın kılıcı. İçe kavisli olur, kosa gibi. İç Anadolu'da tırpan denir ona. Ot biçme aracı var ya, cellatın aleti. Evet. Aynı onun gibi olur. Onun ağzı çelik, sırtı demirdir. Çok ileri bir kılıçtır. Baktığın zaman baston gibi bir şey. Evet. Git Çanakkale'de müzede gör onları. Dersin ki baston. Ama o kadar özel bir kılıçtır ki kimse onu bilemez nasıl bir şey olduğunu. Zaten bizimkiler öyle bir şeyler üretmiş ki silahlar. Bilmeyen kişi onu kullanamaz veya kullansa bir kere kullanır. Ya. Şurada bak eski bir şey var. Sapı yok gerçi. Küçük olanı bu. Bunun ağız kısmı çelik. Şu kısım. Sırtı demir. T sırtı olur. Biraz bu taşlamayla gitmiş. Burasında biraz daha belirgin. Şurası oluklu olur. Bombeli olur şurası. Bunu kulaklar ikiye ayrılıp böyle asker eline aldığı zaman elinden çıkmaması için buraya ve buraya oturur kulaklar. At üzerinde giderken falan veya savaş alanında sallarken elinden çıkmaması için. Ve sapı öyle süslü püslü olmaz. Törpülen yapılır. Tırnaklı olacak ki elinden askerin kaymayacak, yormayacak askeri. Kullanışlı. Bunu karşıya salladığın zaman mesela çekiyorsun ya, çekme hızıyla içe kavisli ya. Direkt götürüyor. Hiçbir şansı yok karşı tarafın. Kılıç kılıca savaşıyorsun, ağzı sağlam. Evet. Vurabilirsin ama hilesi var. Bilek hareketiyle çevirip sırtıyla vurduğunda karşıdakinin kılıcı buna saplanıyor. Ama seninki kırılmıyor. Kalıyor. Büküyorsun ama alıyorsun ama kırıyorsun kılıcını. Onun kalitesine bağlı. Hile. Karşı tarafı alt ediyorsun. O şekilde. Bu küçük. Daha büyüğü de olur bunun. Şu
ordunun simgesidir. Şu mühürdür bir tür. Tabii paslanmış bu içerisi. Nasıl hangi ordunun nasıl simgesi var bilmiyorum onları. Ve burası gümüşten bak bunda balçağı. Var değil mi? Hı. Evet. Bu bir komutan kılıcı falan da herhalde. Vay, size bu geldi bir müşteriden. Evet geldik, oraya sapını sap istedi. yapacağız. Boynuzdan sap yapacağım, buna uyduracağım. Çok iyi. Ama taşlamışlar bunu, yazık etmişler işte. Orijinal hali gitmiş. Ve bunu zamanında elektrik kaynak makinesi yokken bunu ocakta kaynatıyorlarmış. Farklı bir teknik. Nasıl bir şey? Eskiden de makinesi. Şimdi bazı uyanıklar getiriyor bu tür kılıçları. Usta bu eski çelik. Bundan bana bıçak yap, kendine de kalanını yaparsın işte. Ya söylüyorum, sen bana ver, ben sana yaparım bıçak. Yok olmaz, sen beni kandırırsın. Alıp götürüyorlar. Ne olursun diyorum, kestirme bunu. Çünkü bu iki parça. Bunu kesip de kızdırdığın zaman tekrar dövme aşamasına geçtiğinde yaprak halinde ayrılıyor bu. Geçmeli şu şekilde. Geçmeli bu. Direkt ayrılıyor ve çöp oluyor. Diyorum ne olursunuz kesmeyin. Bana vermiyorsun ama kesme. Sakla yadigar olarak. Anlayana. Ve çok uyanık milletizdir ya. Bozarız biz. Kaliteli bir şey çıkaracağız ya illa. Şu çapağını da alalım. Ondan sonra düzleyip suya vereceğiz. Eğer çapaklarını almazsan düzleme esnasında falan çekiç vuruyorsun. O çapaklar içine döner, sıkışır kalır ve yaptığınız işleme görünmez o zaman. Bıçağın yüzüne yapıştıracağım balçaklar. Ve bu da sap kısmı, aşırtma. Bunları da yine elimde hazırlıyorum. Sadece malzeme olarak hazır alırız ama işlemesini kendimiz yaparız. Düz saç şeklinde alırız bunları, tavlarız. Çünkü belli bir sertlikte olur pirinç. Onu ısıttığın zaman belli bir derecede yumuşama yapar ve o zaman işleyebilirsin. İmzanıza. Bu ailemizin bir işareti. Küçüklerde 3'er tane. Büyük olursa 5'er tane olur. Şunda olduğu gibi. Mesela şurada dedemin işareti bak. Ortadaki kısa olur. İki uçtakiler biraz uzunsa olur. Onu da bu bıçağı da yaptım. Suya verirken şuradan çatlama olmuştu. Ve ıskarta oldu. Suya verirken çatladı. Bak şu bıçaktaki desen de sade bir desen. Bizim köyü anlatan bir çizim bu. Şu 3 yükselti arkamızdaki 3 tane dağı simgeliyor. Şu yıldız liman, koy anlamında. Şunlar da deniz dalgaları. Onu en büyük bıçağıma işliyorum. Tabii bu deniz dalgalarını biraz daha uzatıyorum ben. Bir de ucuna yelkenli koyuyorum. Şu yelkenliden. Direkt suya sokarsam çatlama riski var. Onun için yağda vereceğiz. Sürdüğüm sabun. Bizim zeytinyağı sabun. Kızdığı zaman buraya sokacağım ya, simsiyah kalmaması için. Bildiğim bir fıstığın kabuğunu düşün. Aynı onun gibi bir kaplama oluştu şu an onun yüzünde. Kızdırıp da buraya soktuğum zaman o çıtır çıtır açılır, pul pul dökülür. Siyahlık gider o zaman.
alaca bir görüntü olur. O da ayar yapman için. Eğer o sabunu sürmezsen simsiyah kalır. Tam soğumayı yine suda yapıyoruz. Şu an bu bildiğim bir cam gibi sertleşti. Şu an buna hiçbir çizim yapamam ben. Bunun belli bir kısmını alacağım şimdi, suyunu, sertliğini. Lehim taşı ısınması lazım. Eğer ısıtmazsan rahat çalışamazsın. Bu kalay. Önce bunları böyle kalayları seçsin tek tek. Bu bıçağın sapına temel atma. Bıçağın sapına takılacak malzeme. İç kısmını kalayladım. Birazdan balçaklarını yapıştırdıktan sonra tesviye edip onu monte edeceğiz. Düzlemedim mi olmaz. Tesviye etmedim mi üzerinde hiçbir şeye benzemez. İlla hepsini tam yapacaksın. Metal pozları şey yaptı. Az önce taşlama yaptım ya. Düşürüyor insanı. Metalden, yani bıçaktan çıkan tozlar bunlar. Şimdi bıçağın sapını sabitliyorum. Bunu ısıtıp kaynatacağız birbirine. Bu kullandığım nişadır. Bu kalayı birbirine kaynatmasını sağlar. Mesela bakır kap yapanlar var kalaylama. Onları yaparken beyaz bir toz atılır. Fark ettiniz eğer. Bu olmadan asla yapışmaz kalay. Bu parçalar bıçağın sapı da sap olarak hazırlayıp taktığım malzeme de önceden kalaylıyorum. Ki birbirine kaynasın diye. Şu an sabitleme yapıyorum ve daha sonra havya ile kurşun dolgu yapacağım bunun içine. İnce iştir çok. En ufak bir hatayı asla kabul etmez. Ve geriye dönüşü de yoktur. Bütün emeğin uçağa gider. Şimdi bunu sabitledik. Kalayla yapıştı bunlar. Şimdi artık etrafını, iç kısmını diyeyim, kurşunla dolgu yapacağız. Dükkanın içinde böyle koştururuz. Sabahtan
akşama kadar sürekli. Şimdi bunu bıçağın içine koyacağız. Lehime hazır. Kurşun kullanıyoruz sapın içine çünkü kalay sert bir malzemedir. Bir darbe gördüğü zaman bıçağın sapı parçalanmasına sebep olur. Ama kurşun yumuşaktır. Bir darbe yese bile yamulmalar olabilir, bozulma olabilir ama asla parçalanmaz. Onun için. Tabii kurşun derece olarak yüksek bir ısı ister. Kalayda bu şekil havyayı kızgın kullanırsan bozar kalayı, yakarsın. Ama kurşun bir şey olmaz. Sürekli aynı yeri dolgu yaparsan sıcaklığıyla akar. Onun için sürekli sağını solunu değiştirirsin. Damla damla. Bir bıçak ama o bıçağı yapmak öyle kolay değildir. Her işin bir zorluğu vardır mutlaka. Fabrikasyon olsa çok rahat olur. Günde yüzlerce hatta binlerce üretebilirsin. Ama bizimki farklı. Sanatsal. Her şey elde yapılır böyle. Sabır. Çağımızda zor bulunan bir şey. Ne yazık ki. Ve birçok değerlerimizi kaybediyoruz böyle. Her yörede mutlaka farklı bir şey vardır. Bir sanat vardır. Ama ne yazık ki sanatlarımızı hep kaybediyoruz. Bilerek veya bilmeyerek. Eskiden ayakkabıcılık varmıştı burada. O meslek bitti ne yazık ki. Bayağı bir atölye varmıştı. Sürekli hep ayakkabı üretirlermişti. Çünkü dedim ya hayvancılık var. Derilerin dahi ayakkabının burada hazırlarlarmıştı. İşliyorlarmıştı ve daha sonra ayakkabı yaptıracak kişiler buraya gelip ayağının ölçüsünü verip gün içerisinde hazırlayıp bir ayakkabısını alıp gidermişti. Mesela uç nokta dağlık, engebelik bir yer bizim bu köyümüz. Eskiden bizim burada üzüm yetiştiriciliği varmıştı. Zeytin, zaten zeytin yıllardan beri olan bir şey. Üzüm yetiştirilir. Çünkü kıraç yer, taşlık, engebelik arazi ama üzüm de asma bunu sever. Sıcak ortamı sever. Çok da güzel verimli üzüm olurmuştu eskiden. Yağışlar da bol oluyordu herhalde. O üzümleri Yunanistan'a gönderilirmişti zamanla şarap yapımında. Hatta genellikle asker için ordu evi denir. Pekmez yapılan yerler vardır böyle. Üzümlerden ezilip pekmez yaparlarmıştı. Bunu askerlere gönderilirmişti buradan. Sevk edilirmişti. Yukarıda yaylamız var. Hayvancılık çokmuştu. Yine var ama azaldı tabii. Eskisi gibi değil. Hani İtalyanların yaptığı kaşar peynirleri var ya Fransızların. Aynı onların üretim yeri yukarısı. Ama şu an ne mandıra kaldı orada ne bir şey. Zamanı normal peynir yapılıyor. Ezine taraflarında mesela. Eski şeyler ne yazık ki yok. O eski salamur peynirler olurdu. Mayayı dahi insanlar kendisi yaparmıştı burada. O peynirin mayasını. Yine bilenler vardır mutlaka o tür yöntemleri ama unutuluyor zamanla. Böyle kalayla bunu bağlantı kurarız. Kurşun mat olduğu için siyahlaşır zamanla. Onun için burayı kalayla yaparsın ve daha beyaz durur o. Şu an bunun lehim işi bitti. Sabitledik bunu. Ana metal buraya kadar geliyor. Devam eder. Şimdi perdah yapıyorum. Bu fazlalık malzemelerini alıyorum üstünden. Kullandığım şu malzeme pirinç mesela ısıyla renk değiştirir. Bunu tekrardan kazıyıp böyle parlatırsın. Sararır. Kendi formunu çıkar meydana.
kazıdığımda. Isı ile bakır gibi bir renk oluşur. Daha önceden hazırlamıştım bunları. Bulaşık makinesine attığın zaman uzun süre makinede kalıyor ya. Isıyla tekrar şeklini değiştiriyor ve bildiğim bir boynuz olarak çıkıyor tekrar. Kıvrımlı olarak. Onu özellikle söylüyorum çünkü nasıl bir şey olduğunu bilmiyorlar. Uyarmam lazım ona bir şekilde. Bunlar bu bıçağa sap olacak. Matkap var benim özel. Eller titriyor biraz. Kaslar yoruluyor sürekli parmaklarla çalıştığımızda. Onun için el titremesine sebep veriyor. Matkabın ucu. Matkabın motoru. Şu şekilde bunu doluyorsun. Burada onun yeri var. İlla bununla delmek zorundayız bu parçayı. Elektronik olanı da var ama bunun yaptığı işi asla yapmaz. Bu simetriktir, hassas. İşaretliyorum önce, mesela tırnak yapıyor, oradan delinmesi lazım. Eğer bu uç kayarsa o parça asla bıçağı oturtamazsın. Bu şekilde deldik bunu. Neyle tesviye edeceğiz bunu? Bunları genellikle oğlum yapıyor ama oğlum olmayınca mecbur kalıyoruz. Evet. Bu sefer zor geliyor bize. Diyorlar ki bir masa sandalye gibi şeyde otursanız sırtınız ağrımaz. Öyle oldu mu denge sağlayamazsın. Dirseğini koyup denge sağlarsın. Yoksa rahat çalışma olmaz bağdaş kurup da. Kalemin rahat işlemesi için zeytinyağı sürüyoruz. Şimdi sıra E çizgilerini de almakta. Sevmesen yapamazsın ki. Başaramazsın. Bir insan sevdiği işi yapacak ki başarılı olsun. Yoksa hiçbir başarı elde edemezsin. Şu kın. Bu oyulmuş, tıraşlanmış hali. Bunu iki parça haline getiriyorsun. Öyle oyuyorsun ve sıkı sıkıya ayarlarsın. Bıçağı koyduğun zaman sıkacak.
O şekilde bunu tutkalladım. Şimdi kurudu. Bunu tesviye edeceğim. Ağzına bilezik takacağız. Kuşak deriz biz. Deri takacağız. Deriyi taktığın zaman kuruduğunda sapasağlam bir şey olur. Mesela bitmiş hali şurada var. Aynı onun gibi olacak bu da. Çam yumuşak ağaç olması lazım. Bizim bu yörede erkekler hemen şöyle beline sokar bıçağı. Burada durur. Oturuyor falan. Bu kın ezilebilir de. Ama bıçak içindeyken bir şey olmaz. Yüzüne yapışır, kalktığında yine normal halinde durur. Sert ağaç olursa çıtır çıtır kırılır. Ve çıtladığı zaman da bitti o ağaç. Onun için yumuşak ağaçtan yaparsın mecburen. Ya kavak ya çam. Eskiden düğün olurmuştu. Tabii tartışmalar da olur. Tatlı sert tartışmalar. İşte baba kale var bak çıkarttırma bana. Efelik. Efelik yaparlarmıştı öyle. Akşam giderim evime ben. Göz görürken biraz hızmatlanırım falan. Bir şeyler yaparım yine. Boş duramam. Bundan sonra gece evimde otururum. İnce ayar bu. Dar yapsan çok sıkar. Bıçak takamazsın. Bol yapsan bıçağı hiç tutmaz o zaman da. Normal buradan yapıştırırsın ayrı. Bir de şu köşeden punta yaparsın ki bu köprü kilitlemeyi sağlar. Eğer ki bunu yapmazsan bu parça direkt atar. Yani püf noktası diyorlar ya, işte her işin belli bir incelikleri. Bu şimdi deriyi takacağım ya, tutkalla yapacağız. Renk değiştirmemesi için, temizlenmesi için böyle yağlı bezle bunu yağlarsın. O siyah bez ondan durur orada. Boşuna değil yani. Oğlan varken çok rahatım da bu konuda. Oğlan olmadım mı işim zor. Yazın alışıyorum. Çok iyi oluyor sürekli hep yanında. Oğlum şunu yap, oğlum bunu getir, bunu götür. Bakıyorum çocuk yoruluyor tabii. Eskiden otel yok. Mesela gemiyle ticaret olurmuş burada. Gelen insanlar kalacak yer lazım. Hatta bizim bu dükkanlarda peke deriz biz. Peke. Divan gibi bir şey. Şunun gibi düşün, biraz daha geniş. Bizim eski dükkanda vardı. Senin olduğun yerdeydi böyle. 3 kişi yan yana rahat yatabilir. Ne güzel. Dükkanın anahtarı kapının üstünde bir ağaç vardı. Orada Harika. durur. Yatacak olan kişi mesela gemiyle geliyor buraya. Kalacak bir akşam, 2 akşam. Battaniyesi, yorganı var. Ona göre eskiler taşırmıştı. Onları alıp gelirlermişti. İşte müsait mi senin dükkan? Gel buyur. Bir gaz lambası. Konaklarmıştı insanlar. Ama güvene bak. Şimdi hadi al bakayım birisini. Hep böyle bıçakçı, ayakkabıcı dükkanları hepsi han gibi kullanılırmıştı zamanında. Vay. için. Eskiden çiriş kullanırdı. Ayakkabıcıların kullandığı bir toz. Çiriş, un gibi sarı gıda maddesi değil, tüketilmez asla. Bu ayakkabıların tabanları tutması, yapışması için en son astarını koyuyorsun ya altına, keçesini diyeyim. O tozdan serpiyorsun tuz gibi, içine atıyorsun, o astarı koyuyorsun. Onu alan kişi giymeye başladığı zaman ayaktaki nemle o oraya yapışıyor. Onu hamur gibi karardık, onunla yapardık bu işlemi. Sonra o çirişi bulamadık. Eski kalite olmadı. Bildiğin talaş gelmeye başladı. Bıraktık. Biz de böyle tutkalla yapıyoruz artık. Bu da sağlam. Şu işlemi yapmam lazım. Yoksa kurur. Bu bak, buraya dikiş yatağı açmıştım. Bu dikişi tam oraya denk getiriyorsun. Bu meşin. İstediğin gibi şekil alır bu. Bu şekilde. Bir de derinin ağzını kesersin. Yağlamıştım ya.
Onun için böyle siliniyor bu. Yoksa böyle silinmez. İlla kalır. Tında tamam. Çıkartırken şu uçtan tutuyorsun buradan. Şöyle itip de çıkartıyorsun. Kimisi bilmiyor tutuyor. Bir çekiyor bitti. Hiçbir şansı yok. Kınamız tamam. Hiçbir tek bileme kaldı. Eskiden babamlar çalışırmıştı dedemle birlikte. Gelen yok, giden yok. Rahmetli dedem gelirdi. Oğlum derdi, dünyanın garezi bizeymişti. Niye dede? Oğlum şuraya bak. Malzeme desen alo dedim mi geliyor. Çeliklerin dövülme işlemi yok ya, krom çelikler hazır geliyor onlar. Şerit halinde. Varil kuşağı derdi onlara. Hani varillerin kuşakları olur ya. Aynı onun gibi varil kuşağı diye hitap ederdi. Müşteri desen ayağında hazır bekliyor derdi. Dünyanın garezi bizeymişti oğlum derdi. Gemiye bineceksin, Çanakkale'ye gideceksin. Çelik bul, kimisi demir çıkar. Müşteri yok. O kadar zordu ki diyor eskiden yani. Şimdi diyor siz çok çok rahatsınız oğlum diyor. Biz diyor bu şekilde çalıştık hep diyor. Daha hatta çıraklık zamanları atla gelirmişti insanlar. Araç yok çünkü. Ya da gemiyle. Atıyla gelenlerin diyor atını alırdık diyor. Çıraklar diyor. O atla ilgilenirdik biz diyor. Müşteri dükkandan kaçmasın diye. Ya atı çocuklar alıp götürüyor. Otluyor onları, karnı doyuruyor, suyunu veriyor. Bıçak alsın tek diye. Çoktuk da diyor. Bayağı da bıçakçı vardı diyor. O şekilde diyor bıçak satmaya çalışırdık. Yok oğlum diyor, insan yok. Yani babam giderdim diyor bu Yenice taraflarına falan, Çan taraflarına. Kimi yerde işte tütün ekerler. Eskiden sigara öyle hazır yok. Yaprak olarak çıkartıyor kahvede adam. Kahvede onu masalar ağaç zaten. Onun üstünde doğruyorlar. Alır bıçağı diyor. İyi keser mi? Dada iyi keser mi senin bıçak? Keser. Dur bakayım diyor. Bir deneyeyim. Alıyor diyor. Tütününü ince ince kıyıyormuş. Sarma sigarayı yapıyor. İçmeye başlıyor. İyi bir tat alırsa o zaman alıyor. Yani iyi kıyım yaparsa ne kadar ince kıyım o kadar kalitesi iyi oluyormuş. Ondan. Yani onu kıyarak test ediyor adam. Her yerin değişik değişik hikayeleri var. Gezdikçe neyler öğrenirsin. Neyler görür bulursun. Bizim burada bazı sözler bile çok farklıdır. Takımların yerleri. Hepsi ayrı bunlar. Bunlar kıntıraç, kın oymada kullanılan. Biri oval, biri düz. Şu rende. Kın inceltmeye kullanılır. El rendesi. Hani marangozların olur ya büyük iki elle. Bu küçük mini. Bu kullandıkça kendini biliyor. Kendisi keser. Keskinleşir. Az önce de gösterdim. Matkap. Kemanesi. Hepsi burada işte. Şu ana şeyler, araçlar eski ustalardan kalma. Çok teşekkürler Doğan abi. Ben Çok teşekkür memnun ederim. oldum. Ya çok memnun oldum Sağ olun. tanıştığınıza. Sağ olun. Çok güzel bir şeyi sürdürüyorsunuz hala da. Vallahi yaşatmaya çalışıyorum bu şekilde. Evet, yani. Elimden geldiğince. Hani insanlar biraz daha hani ihtiyaç meselesi, tabii ki çalışıyorum çoluk çocuğum şeyi için. Yani öyle ihtiyacım
olmayan birisi olsam, rahat birisi, eskileri yaşatmaya, canlandırmaya çalışırım ama Evet. ancak zamanım buna yetebiliyor. Bunu yapabiliyorum. Bakalım çoluk çocuk kendi rızkını bulduğunda da belki siz de o evreye geçersiniz. Yapabilirsek eğer. Çok O güzel yaşımıza olur. kadar Evet, doğru. sağ salim kalıp yapabilirsek bir şeyler. Bir bıçağın hikayesi. Anlat bitmez bu hikaye var ya.